Melek denen varlıklar ilahi ilimde seyredilmesi, ishar edilmesi istenen manaların ortaya çıkışını sağlayan varlıklardır. Genel manası itibariyle söylüyorum. Şuurlu varlıklardır. Fakat varoluşu itibariyle belli bir şekli olmayan varlıklardır. Ancak bu varlıklar belli bir manaya uygun bir biçimde belli özelliği ortaya koyma göreviyle görevlendikleri zaman o mananın gerektirdiği bir biçimde bir surete bürünür ve artık sonsuza dek o suretle evrende yerini alır. Melekler isyan etme özelliği, yetisi olmayan, mutlak tabi, görevli varlıklardır. Bunu bir derece izah etmek, açmak istersek şöyle anlatmaya çalışabiliriz. Varlıkta bir öze inimden söz ediyoruz. Tabii bu bize göre öze inim. Aslında gerçekte böyle bir öze inim yok. Zaten öz var. Ama bizim şuurumuz madde planında kendini tanıdığı için maddeden maddenin özüne iniyorum diyerek varlığa bir bakış atıyor. İşte bu bakış öze inim dediğimiz olayı meydana getiriyor. Bu öze inim dediğimiz hususta kaba maddeden yola çıkıyoruz. Moleküler yapı, atomik yapı, proton, elektron yapı. Onun altında müonlar, mezonlar, kuarklar, kuantlar. Böylece bir enerji yapı. Biz şimdi göya böylece öze indik. Aslında tüm varlık zaten bu. Yani burada bu madde var da bu maddenin ötesinde falanca yerde, filanca fişmekanca yerde de veya filanca galakside de muonlar, kuantlar, kuarklar var değil. Bu bizim madde dediğimiz yapının özü, aslı, orijini bunlar. Yani bu enerji dediğimiz, kuant dediğimiz, kuark dediğimiz, müon, mezonlar dediğimiz şeyler bizim her zerremizde mevcut. Her zerremiz bunlarla mevcut. İşte misal yolla anlatmaya çalışıyorum. Bu mezonlar, müonlar, kuarklar, kuantlar meleklerin sanki ham maddesi, yapısını meydana getiren cevher. Eski tabiriyle heyula. Evrenin heyulası işte bu melek dediğimiz yapı. Evrende var olan, bilinen veya bilinmeyen her birim bu melek diye bahsedilen yapının varlığıyla vardır. Dolayısıyla insan denilen yapı da gerçeğiyle melektir.
Ancak cinni özellikleri de mevcuttur. Eğer cinni özelliklerden arınırsa insan melek olarak var olur ve meleki boyutta yaşamını sürdürür ki bu boyutun adı cennettir. Yok, eğer cinni özelliklerden, cinlerde bulunan bu özelliklerden insan arınamazsa, nefsini yani benliğini bu vasıflardan arıtamazsa, bu boyutta kalırsa, o zaman cin denen varlıklarla beraber aynı yapısal özelliklerle cin denen varlıkların ışınsal yapısının benzeri olan hologramik mikrodalga bedenle cinlerle beraber aynı ortamı güneşin içinde paylaşır. İşte güneş onların cehennemidir. Ama güneş dediğimiz yapının kendine has varlıkları yani melekleri vardır ki onlara zebani denmiştir. Yani zebani denen varlıklar esasında meleklerdir. Ve o ortamda yaşarlar. Bu zebani denmesi zebun edici özelliklerine bağlı bir vasıftan dolayıdır. Yani ortamlarına düşen varlıklar o güçler yanında zelil olurlar. Aciz, zelil, zayıf, hor, hakir olurlar. Nasıl bugün cinler insanlara göre çok daha üst yapı özelliklerine sahip fizik olarak, fizyolojik olarak. Aynı şekilde zebani denen melekler de güneş ortamının güçlü varlıklarıdır ki onların yanında ister insan ister cin son derece aciz, zayıf, zelil bir ortam yaşamı sürdürürler. İşte bu zebani denen zebani yani zebun edici denilen bu varlıklar yani melekler o ortamın tabiri caizse efendileridir. İşte o ortam cehennem diye tarif edilmiş. Yani azap duyulan, azap çekilen bir ortam. Bunun sebebi insanın cinni vasıflarla yaşamına devam etmek zorunda kalması. Meleki boyuta sıçrayamaz. Meleki boyuta sıçradığı zaman insan zaten bir melek olan aslının gereğini yaşamaya başlıyor ve ortamı da cennet diye tarif ediliyor. Yani şimdi burada 3 ana boyutu öğrenmiş oluyoruz. Birinci boyut madde boyutu yani beşer boyutu, dünya boyutu. Üzerinde, içinde yaşadığımız şu kesitsel algılama cihazımızla, aracımızla algıladığımız ortam, alem. İkincisi, cin denilen varlıkların içinde bulunduğu boyut. O uzaylıların hani demin bahsettim, kendi ifadeleriyle omega boyutu. Cinlerin boyutu. Üçüncü boyut, ışın ötesi boyut. Çünkü ışınsal boyut deyince cinlerin yapısı ve onların içinde bulunduğu boyut anlaşılıyor. Cinlerin içinde yaşadığı boyut ve aynı zamanda bizim ruhumuzun oluştuğu ışınsal boyut. Işınsal yapımızla cinlerle aynı boyutu paylaşıyoruz. İşte bu boyut aynı zamanda berzah diye tarif edilen boyut. Berzah alemi. Kabir alemi. Kabir aleminde insan ruhlarıyla cinler aynı ortamı paylaşıyorlar. Dolayısıyla eğer güçlü bir ruh yapısıyla bu kabir alemine, berzah alemine bir kişi geçmezse, hadiste belirtildiği üzere Hazreti Peygamber diyor ki cinler insanların ruhlarıyla top
oynar gibi oynarlar diyor. Bir de bunların ötesinde üçüncü bir boyut var. Melek boyutu. Bunun için ancak şu tabiri kullanabilirim. Işın altı boyut. Işın ötesi boyut. Veya bir başka ifadeyle enerji orijinli varlıklar diyeyim.